Windows 11 çok iyi bir işletim sistemi olmasına rağmen bazı ayarları insanı gerçekten çileden çıkarabiliyor. Bu videoda bu ayarları hızlı bir şekilde adım adım nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak bir program yüklemeye çalıştığımız zaman karşımıza çıkan kullanıcı hesabı denetimi. Bu ayarı nasıl kapatabiliriz? Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Bilgisayardan çok fazla anlamıyorsanız, karşınıza çıkan programları düşünmeden yüklüyorsanız bu ayarın aktif olması sizin için daha iyi. Ama ben bunu bilinçli bir şekilde kapatıyorum. Çünkü bilgisayarıma rastgele programlar kurmuyorum. Sadece güvendiğim programları kuruyorum. Sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bunu yapmak için denetim masasını açıyoruz. Eğer ki sizdeki ekran bendeki ekrana benzemiyorsa muhtemelen burada kategori olarak seçilidir. Bunu buradan küçük simgeleri alıyoruz ve daha sonrasında güvenlik ve bakım menüsüne giriyoruz. Burada sol tarafta kullanıcı hesabı denetimi diye bir ayar var. Bunu açıyoruz ve buradan bunu kapatıyoruz. Dediğim gibi bilgisayardan fazla anlamıyorsanız bunu sadece bir kademe düşürebilirsiniz. Ama bilinçli bir kullanıcıysanız bu ayarı tamamen kapatmanız sizin faydanıza olacaktır. Ve ayarı kapattım. Windows'ta çok bilinmeyen ama bazen insanı çileden çıkartan bir sorun var. Örnek veriyorum, Microsoft Store'u kullanıyorsanız ve buradan programlar yüklüyorsanız bazen denk gelmişsinizdir. Bir programı al dediğiniz zaman o program döner ve yüklenmez. Veya GitHub hesabınızda bazen senkronizasyonunuz kopabilir. Bunu çözmek için ben biraz bilgisayarı kurcaladım ve bir ayar buldum. Bu herkeste işe yaramayabilir. Sizdeki sorun farklı olabilir. Ama denemeye değer diye düşünüyorum. Bunun için ağ bağlantılarına sağ tıklıyoruz ve özellikler bölümüne geliyoruz. Burada bağdaştırıcı ayarları kısmına geliyoruz. Ethernet veya Wi-Fi kullanabilirsiniz. Hangisini kullanıyorsanız veya ikisini de kullanıyorsanız ikisinde de bu ayarı değiştirebilirsiniz. Ethernet'e sağ tıklıyorum ve özelliklerine giriyorum. Burada aşağı doğru indiğimiz zaman internet protokol sürüm 6 var. Bunu devre dışı bırakıyorum. Bu ayarı kapattıktan sonra herhangi bir problem yaşamadım. Umarım sizde de işe yarar. Windows 11 sağ tık menüsünü özlediyseniz ve eski menünüze kavuşmak istiyorsanız burada masa üstünde gösterdiğim basit betiği sizinle paylaşacağım. GitHub hesabımın bağlantısını açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bu betiğin içinde ne var diye sorarsanız sağ tıklayalım ve düzenle diyelim. Çalıştır dediğim zaman betiğin içerisinde bu şekilde bir kayıt var. Bunu isterseniz manuelde yapabilirsiniz. Bunu yapabilmek için kayıt defterini açıp eksik olan anahtarları eklemeniz gerekiyor. Betiği yüklemek istemeyenler için kısaca bunu hemen göstermek istiyorum. Buradan aramaya tıklayıp kayıt defteri yazıyoruz ve kayıt defteri düzenleyicisini açıyoruz. Burada seçili kullanıcı zaten seçili olarak geliyor. Bunun altında software diye bir bölüm var. Buraya tıklıyoruz ve aşağı doğru iniyoruz. Daha sonrasında classes bölümünü buluyoruz. Classes'ı bulduktan sonra hızlı bir şekilde aşağı doğru inip burada C harfinde class ID bölümünü buluyoruz. Class ID'yi de bulduktan sonra 86CA diye bir bölüm sizde olmayabilir. Yoksa bu bölümü eklemeniz gerekiyor. Şöyle genişleteyim, ismini tam olarak görün ve altında improx Server 32 olarak buraya bir anahtar eklemeniz gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra görev yöneticisinden Windows gezginini yeniden başlatabilir veya bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Bu şekilde eski sağ tık menünüze ulaşmış olursunuz. Ama yine belirttiğim gibi bu şekilde uğraşmak istemiyorsanız GitHub hesabımdan bu dosyayı indirip çalıştırırsanız sizin yerinize bu kaydı oluşturacaktır. Başlatta veya aramada herhangi bir şey aradığınızda Bing ile ilgili arama sonuçları çıkabilir. Zaten bir şey internetten aramak istiyorsam tarayıcımı açıp internetten arama işlemini gerçekleştirebilirim. Bunun benim başlat menümde olmasına gerek yok. Bundan sıkıldıysanız bunu kapatmak için güzel bir yöntemimiz var. Yine burada gördüğünüz gibi basit bir betik var. Yine GitHub hesabımdan indirip çalıştırırsanız sizin için bu ayarı kapatacaktır. Yine içerisine bakalım. İçerisinde ne olduğunu görelim. Disable Search Box diye bir anahtar ekliyoruz. Bu anahtarı ekleyip bir değer atıyoruz buna. Bu değeri atadıktan sonra bizim için Bing aramayı kapatıyor. Windows önerilerinden sıkıldıysanız ve bu önerilerin, bu reklamların bir daha karşınıza çıkmasını istemiyorsanız birkaç tane ayar yapmamız yeterli. Bunun için masa üstünde sağ tıklıyorum ve kişiselleştir diyorum. Daha sonrasında burada başlat diyorum ve başlata geldikten sonra burada ipuçları, kısa yollar ve uygulamalar için daha fazla öneri göster gibi bir seçenek var. Bu seçeneği kapatıyoruz. Tekrar kişiselleştirme bölümüne geliyoruz. Buradan kilit ekranına giriyoruz. Kilit ekranına girdikten sonra burada spot ışığı, Windows'un spot ışığını değiştirip resim yapıyoruz ve bir masaüstü arka plan seçiyoruz kendimize. Daha sonrasında kilit ekranı eğlenceli bilgileri ve ipuçlarını göster gibi bir seçenek var. Bunu kaldırıyoruz ve buradan son olarak hava durumu ve fazlası gibi seçenekler var. Bunları da yok olarak işaretliyoruz. Daha sonrasında sistem bölümüne geliyoruz ve buradan bildirimler bölümüne giriyoruz. Bildirimlere girdikten sonra aşağı doğru iniyoruz. Aşağı indikten sonra burada ek ayarlar bölümünü açıp Windows'u kullanırken ipuçları ve öneriler al seçeneğini kapatıyoruz. Son olarak gizlilik ve güvenlik bölümüne giriyoruz. Teklifler ve öneriler bölümüne giriyoruz ve buradan kişiselleştirilmiş teklifleri kapatıyoruz.
Eğer ki ayarlarda öneriler ve teklifler bölümü açıksa yine bunu da kapatabilirsiniz. Sırada başlangıç programları bölümümüz var. Eğer ki bilgisayarınız eski ise veya uzun süredir kullanıyorsunuz ama artık yavaşlamaya başladıysa size tavsiyem başlangıç programlarını kapatın veya en azından sizin ihtiyacınız olmayan programları kapatın. Nasıl yapacaksınız? Ctrl Shift Escape tuşlarına basarak görev yöneticisini açabilirsiniz veya görev çubuğuna sağ tıklayarak görev yöneticisini açabilirsiniz. Buradan sol menüden başlangıç programları bölümüne gelip burada ihtiyacınız olmayanları benim gibi devre dışı bırakabilirsiniz. Örnek veriyorum Steam. Her zaman oyun oynamıyorum. Steam'in her zaman arkada çalışmasına ihtiyacım yok. Bu yüzden üzerine tıklayıp devre dışı bıraktım. Bunu nasıl yapıyoruz? Herhangi bir programa üzerine tıklıyoruz ve buradan sağ üst taraftan devre dışı bırak diyoruz. Eğer ki etkinleştirmek istediğiniz bir program varsa yine etkinleştir diyerek bunu etkinleştirebilirsiniz. Bu sayede bilgisayarınızı açtığınız zaman bu programları çalıştırmakla uğraşmaz ve bilgisayarınız daha hızlı tepki verir. Bir diğer ayarımız hızlı başlatma. İsmi ne kadar hoş olsa da bu ayar bizim bilgisayarımızı zamanla yavaşlatıyor. Size tavsiyem bu ayarı kapatın. Yani bilgisayarınızı kapattığınız zaman bu bir laptop olabilir. Ekranı kapattığınız zaman bilgisayarınız kapansın ve bir sonraki başlatmada normal bir şekilde Windows başlasın. Bunu yapmak için denetim masasını açıyoruz. Buradan güç seçenekleri bölümüne geliyoruz. Sol tarafta güç düğmelerinin yapacaklarını seçin diye bir bölüm var. Buraya tıklıyoruz ve şu anda kullanılmayan ayarları değiştir diye bir seçenek var. Bunu açıyoruz. Buradan hızlı başlatmayı aç tikini kaldırıyoruz. Sonrasında güç düğmesine bastığımda hazırda beklet diyor. Bunu değiştirip kapat yapıyoruz. Yine uyku düğmesine bastığımda hiçbir şey yapma diyoruz. Bazı klavyelerde uyku düğmesi olabiliyor. Yanlışlıkla basarsanız bilgisayarınız uyku moduna geçer. Bunu yapmaması için bu düğmeyi devre dışı bırakabilirsiniz veya yine farklı bir görev atayabilirsiniz. Bu ayarları kaydediyoruz. İşlemi bu şekilde bitiriyoruz. Yapışkan tuşlardan bıktıysanız, özellikle oyunlarda sürekli yapışkan tuşlar açılıyorsa ve o bip sesini duyuyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Bunu kapatmak için masaüstü sağ tıklıyoruz. Kişiselleştir diyoruz. Buradan erişilebilirlik diye bir bölüm var. Buraya geliyoruz ve aşağı doğru iniyoruz. Burada klavye bölümünde yapışkan tuşlar diye bir seçenek var. Bunu tıklayıp bu şekilde kapatabilirsiniz. Bilgisayarınızın ekranı küçükse ve çözünürlük çok yüksekse mouse'unuzun işaretçisi çok küçük görünebilir veya bazen beyaz bir bölümün üzerine gittiğiniz zaman onu görmek zorlaşabiliyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Yine kişiselleştir bölümüne giriyorum. Burada erişilebilirlik ayarlarına geliyorum. Fare işaretçisi ve dokunma diye bir seçenek var. Buraya giriyoruz ve buradan istersem fare işaretçimin rengini değiştirebilirim. Siyah seçip kenarlarını beyaz seçebilirim ve fare işaretçimi daha büyük gösterebilirim. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çözünürlüğünüze göre imleci değiştirip istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Windows 11 ile başlat menüsü ortaya geldi ve çok garip bir hal aldı. Eğer ki eski başlat menünüzü özlediyseniz bunu düzeltmenin bir yolu var. Görev çubuğuna sağ tıklıyoruz ve görev çubuğu ayarlarını açıyoruz. Burada isterseniz görev görünümünü kapatabilirsiniz. Pencere öğelerini de kapatabilirsiniz. Yine arama kutusunu sadece simge olarak seçerseniz basit bir simge haline gelir ve yer kaplamaz. Aşağı doğru indiğimiz zaman burada görev çubuğu davranışları diye bir bölüm var. Burayı açıyoruz ve burada orta yazan kısmı sol yapıyoruz. Başlat menümüz eski yerine gelmiş oluyor bu sayede. Yine her zaman yazan bir bölüm var burada. Görev çubuğu düğmelerini birleştir gibi bir seçenek. Hiçbir zaman yaparsanız eski başlat menünüze ulaşabilirsiniz. Ben de her zaman bu şekilde kullanıyorum. Eski alışkanlıkları değiştirmek oldukça zor oluyor. Size tavsiyem bu ayarları yapın. Bu videoda Windows'un bazı ayarlarını değiştirmeyi gösterdim. Özellikle Windows 11 ile gelen sıkıcı ayarlardan kurtulmanın yollarını anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.